Arkadaşlar bir çanta ya da kutu yaparken yapacağımız ürünün herhangi bir yerine bir resim ya da motif koymak isteyebiliriz. Böyle durumlarda bu motif ya da resmin tam böyle karenin içine denk gelmesini isteriz. Ve bunun için de bayağı bir uğraşmak zorunda kalırsınız. Bunun tam bu karelerin içine denk gelmesi için bir kalıp çıkaracağız. Şu şekilde arkadaşlar, ikili kalıp çıkarabileceğimiz gibi tekli kalıp da çıkarabiliriz. Ama ben size öncelikle şu ikili kalıbı çıkararak işe başlayacağım. Bu kalıbı çıkartmak için önce bu kağıdı hiç bantlamadan direkt katlıyorum arkadaşlar. Keseceğim yeri belirtmek için kalıp çıkarıyoruz şu anda. Şimdi önce bu kağıdı boylamasına ikiye katlıyorum. Sonra bildiğimiz yöntemle bunu katlıyoruz. Önce yarıyı ortaya gelecek şekilde katladım. Sonra açtım arayı. Diğer yarıyı ortaya gelecek şekilde katladım. Sonra yine arkadaşlar bu katladığım iki yanı şu şekilde birleştirdim. İnce uzun bir şeritim oldu. Bunu şu şekilde şöyle kalıp çıkarıyoruz. İkiye katladım. Arayı açtım. Yarıyı ortaya gelecek şekilde ikiye katladım. Sonra diğer yarıyı aldım. Ortaya gelecek şekilde ikiye katladım. Ve bunu bu şekilde birleştirdim. Bu birinci kağıdım. Şimdi bir kağıt daha alıyorum arkadaşlar. Yine bunu da aynı şekilde katlıyorum. Yani şunun aynısını katlıyorum. Şimdi bu kağıtları birbirine takıyorum. Şöyle birini alttan arkadaşlar, diğerini üstten takıyorum. Bakın. Şimdi bu şeyde şu şekilde taktık. Bunu bu şekilde taktıktan sonra arkadaşlar şu uç kısımlarında görülen yerleri işaretleyeceğim. İşaretlemek için ne yapıyorum? Şimdi şuradan şöyle bir çizgi atıyorum. Ve burayı böyle karalıyorum. Yani şu kısım şöyle bu şekilde karaladık. Sonra arkadaşlar döndürüyorum. Şimdi bakın, tek bir tane şöyle delik olmasını istiyorsanız bir tek bu şekilde karalarsınız. Ama ben her ihtimale karşı, çünkü kalıbı ikide bir de yapmak zor olur, şunu da çıkartmak istiyorum. Onun için kağıdımı döndürdüm. Burayı da işaretledim ve burayı da karalıyorum. Bu şekilde karaladım. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi ben bunu çıkartıyorum. Ve açıyorum katını. Bakın arkadaşlar. Katını açtığımız zaman keseceğimiz yuvalar şunlar. Hemen maket bıçağımı elime alıyorum ve bu kısımları kesip atıyorum. Çıkartıp atıyorum. Şimdi bu şekilde bir kalıp kullanırsanız arkadaşlar, kullandığınız mecmuada çok püre verirsiniz. Ama ben size iki yolu da göstereceğim. Bir direkt resimleri yapıştırmayı göstereceğim. Bir de böyle kalıplı yapacağım. İki türlü de size göstereceğim. Hangisi işinize gelirse onu kullanırsınız. Yalnız bunda mecmuanın her yeri paramparça oluyor. O kadar çok mecmua ya da kağıt kullanıyorsunuz ki. Şimdi bakın, kalıbım çıktı. Şimdi kalıbımızı çıkarttık. Bu yalnız arkadaşlar, dediğim gibi 6 santime 13 santimlik bir kalıp çıkarttım. Siz bunun boyunu yapacağınız cüzdanın veya çantanın ölçüsü neyse ona göre bu kalıbı çıkaracaksınız. Yani 6'ya 13 ile bağlı kalmayacaksınız. Şimdi arkadaşlar, size resimli çantanın nasıl yapıldığını göstermiştim. Orada da hatırlarsanız, şöyle eğer izlediyseniz, ok işaretleri koymuştum. Böyle yukarıya doğru ve aşağıya doğru iki türlü ok işareti göstermiştim. Mesela şu kağıdımızı düşünelim. Şimdi bu kağıtta şöyle ok işareti bu kağıdın aşağıya doğru indiğini, şu yukarıya doğru giden ok işareti ise kağıdın yukarıya doğru gittiğini gösterir. Şimdi ben bu
kalıba göre, ben bu kalıba göre eğer resmi çıkarmak istersem şu şekilde davranıyorum. Şimdi şuraya koyacağız ya. Şu şekilde tutuyorum. Ve kağıdımın yönü, kalıbımın yönünü bu şekilde koyacağız ki taktığımız zaman, şuraya bu resmi taktığımız zaman böyle düz gözüksün. Şimdi bunu kesiyorum. Bakın. Çiziyorum. Şöyle. Ve bunu keseceğim. Şöyle. Şimdi arkadaşlar bir de hayvan resmi keselim. Şimdi arkadaşlar bir de buradan yine aynı şekilde şu ayı yavrusunu almak istiyorum. Yine kağıdımı böyle meyilli koyuyorum. Çünkü kağıdım böyle inecek ya aşağıya arkadaşlar. Şu şekilde koyuyorum ve bunu da çiziyorum. Bunu da çiziyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle kalıpla yaparken çok kağıt harcarsınız. Bu şekilde kesiyorum. Bakın. Şöyle. Bakın bu şekilde gördünüz mü arkadaşlar? Kalıpta çok kağıt harcarsınız. Çok ziyan edersiniz. Yani satanlar, bu tip şeyleri satanlar için söylüyorum. Yani çok maliyeti çok yüksek olur. Şimdi şunu da kesiyorum ben. Şimdi burada şu adamı kestim alacağım. Burada da şu ayıyı alacağım. Bunu ne yapıyorum arkadaşlar? Önce bantımı açıyorum. Ve bunu bantlıyorum. İkisini. Şimdi kağıdın kullanacağım bölümünü banta yapıştırıyorum. Şuradaki şu ayının yüzünü kullanacağım ya. Şöyle ortaladım ve yapıştırdım. Açıyorum bantımı. Burada da şu şişko adamın resmini kullanacağım. Onu da bu şekilde yapıştırdım ve şöyle yapıştırma bantlama işim bitti. Şimdi arkadaşlar ben bunu kesiyorum. Önce boylamasını şöyle ikiye katlıyorum. Arayı açıyorum. Yine aynı yoldan katlıyoruz bunu. Şöyle diğer yarıyı da ortaya gelecek şekilde katladım ve iki yanı birleştirdim. Şöyle ince uzun bir şeritim oldu. Bakıyorum ben burada neyi almıştım arkadaşlar? Ayının yüzünü almıştım. Ayı yavrusunun. Hemen bunu şöyle boydan ikiye katlıyorum. Arayı açıyorum. Yarıyı ortaya gelecek şekilde katlıyorum. Diğer yarıyı da ortaya gelecek şekilde katlıyorum. Ve bakın şu şekilde, bakın şu şekilde ayının yüzü çıktı. Bakın şöyle. Şöyle koydum bunu. Şimdi şunu alıyorum. İki tane resimli kağıt hazırladım. Bir de şunlardan hazırladım. Maksat size bunun tam bu karelerin içine resimlerin nasıl denk geldiğini göstereceğim. İki tane yazılı kağıt aldım ve birbirine geçirdim. Şimdi bir tane daha kağıt aldım. Onu da şöyle yukarıya doğru çıkıyorum. Arkadaşlar ben hemen şöyle, şurada köpek var ya, şuraya ben bir insan koymak istiyorum. Şuraya gelsin istiyorum. Şöyle. Ne yapıyorum?
şu insanı alıyorum. Birini alttan, birini üstten geçiriyorum. Şu şekilde. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Bu şekilde geçirdim. Şimdi ne yapacağım? Bu sefer yazılı kağıt geçiriyorum şöyle. Bakın. Şimdi arkadaşlar şuradan şöyle tekrar yukarıya doğru çıkacağım. Şöyle çıktım. Bakın arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Şunun altına böyle bir tane de gelecek. Bu hani şu kestiğimiz küçük ayı var ya, yaptığımız, onu takıyorum. Ayıcık. Onu da bu şekilde taktım. Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Videom burada sona erdi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.